YouTube'daki bazı kanallar 10 milyon aboneye ulaştı biliyor musunuz? Her birinin abonesi New York nüfusundan fazla. Hayran kitlesi böyle nasıl büyütülür? Ben Matt Cowell, YouTube strateji uzmanıyım ve kanalım var. Bu kanalların bu kadar popülerlik için kullandığı bazı tekniklerden bahsetmek için buradayım. Yaslanın ve YouTube'da yaratıcı strateji hakkında konuşalım. Bazı yaratıcı kişilerin YouTube'da yeteneklerini sergilediklerini görmüşsünüzdür. Bunların çoğu yaratıcı bir çıkış noktasıyla başarılı oldu. Popüler bir video serisi bulmak kolay değildir. Ancak en iyi kanallar çok sayıda hayran için belirli şeyler yapıyor. Bugün başarılı kanallarla ilgili yaptığım bir yıllık çalışmadan ve neler yaptıkları hakkındaki sohbetlerden bahsedeceğiz. Bunun sonucu olan 10 temel ilke, kendi video fikirlerinizi geliştirmenizi sağlayacak bir çerçevedir. İster kanalınız, ister devam eden bir seri için yeni bir fikir olsun, fikri nasıl geliştirebileceğinizi görmek için bu 10 temel ilkeye göre değerlendirin. Sürekli seri dediğimi fark ettiniz mi? Tek seferlik videolar iyi ancak herkes izledikten sonra ne olacak? Görüntülemeler önce aniden büyük oranda artar, sonra normale döner. Bu nedenle kanalınızda uzun vadeli başarı elde etmek için tekrarlanabilir fikirler bulmak önemlidir. Bunlardan biri de şov veya seri yüklemektir. İkisi de aynı anlamda. Başlayalım o halde. Bunun bir kontrol listesi veya karne olmadığını unutmayın. Bunların hiçbiri olmazsa olmaz değildir. Ancak her biriyle sürekli gelen sadık hayran kitlesini büyütebilirsiniz. Hazır mısınız? Aklınıza bir fikir getirin ve en baştan başlayalım. Bir numarada paylaşmaya değerlik var. Videolarınız paylaşılacak mı? İnsanlar sizi arkadaşları ve aileleri gibi en çok güvendiklerinden öğrendiği için ağızdan ağza yayılma oldukça etkili. Bence işin aslı insanların arkadaşlarıyla paylaşacakları videolar hazırlamak. Olay bu kadar basit. Birilerinin izlediği bir video hazırlanıp devamı gelmezse bu video belirli sayıda görüntülenecektir. Ancak kullanıcılar, şunlar bunu beğendi diye düşünüp videoyu paylaşırsa bir kitle oluşturursunuz. Bu nedenle insanların paylaşacakları videolar hazırlayın. Videolarımı paylaşacaklar çünkü harika şeyler çekeceğim demek kolay. Ancak videonuzun gerçekten paylaşılacağını öngörmek için neden? Videoyla kendilerini bağdaştıracaklar mı? Video o günlerde konuşulan bir konu veya trend hakkında mı? Güldürecek mi yoksa ağlatacak mı? Bir yönden faydalı mı gibi sorular sorun. Tüm bunları göz önünde bulundurun. Şunu da deneyin. Sosyal medyadaki son paylaşımınıza bakın. Neyi ve neden paylaştınız? Harika videolar paylaşmayı seviyorum. Bunlar da daha önce görmediğim, yeni ve ilgi çekici şeyler. Benden sonra sizin de paylaşmak isteyeceğiniz şeyler oluyor. YouTube'da başarılı kanalları olan eski dostlarım Red ve Link. Paylaşmaya değer bir video fikri için beyin fırtınası yaparken her fikri sıkı bir testten geçiriyor. Kendilerine şunu soruyorlar. Bu videonun konusunu anlaşılır ve insanların paylaşmak isteyeceği şekilde ilgi çekici tek bir cümleyle özetleyebiliyor muyuz? Konu tek bir cümleyle özetlenmiyorsa, başkasının videoyu paylaşırken açıklaması daha uzun sürer. Konsept olarak paylaşılması kolay bir video oluşturmak istersiniz. Red ve Link daha senaryoyu bile yazmadan kendilerini izleyici yerine koyup videolarını neden paylaşacaklarını bulmaya çalışıyor. Peki videonuzu paylaşırken sizin kitleniz ne yazacak? Videolarınızı paylaşmaya değer kılmak kitlenizi büyütebileceğinden beyin fırtınasına birkaç dakika ayırın ve paylaşım sırasında yazılacakları not edin. 2 numarada kitleyle iletişim var. Kitlenizle doğrudan konuşuyor musunuz? YouTube inanılmaz bir sosyal platformdur. Burada devasa bir topluluk var ve kitle sevdiği yıldızları bilgisayardaki arkadaşları gibi görür. Şu anki gibi kameraya dönmek ve doğrudan konuşmak hayranlarla bağ kurma ve bağlılık açısından etkili olabilir. Şu anda sizinle bağ kuruyorum. Ancak sunucular veya muhabirler gibi objektifle konuşmayın. Özellikle görüntüleyenlerinizle konuşun ve arada birkaçına adıyla hitap edin. Senaryolu içerikte bile kitleyle konuşabilirsiniz. YouTube'da bu şekilde büyük başarı yakalamış kanallara bakın. Lonely Girl 15, The Guild ve The Lizzie Bennet DRS. Tüm bu kanallar doğrudan kitleyle konuşan kurgusal karakterler kullandı. Hayranlar replik okuyan aktörler olduğunu bilse de bunu seviyorlar. Nasılsınız?
Kitleyle iletişim kurmak için bunu bile yapmanız gerekmiyor. Başarılı Converse with My 2-Year-Old serisi ironik bir şekilde kitleyle konuşmuyor. Ancak kanal arada sırada şu şekilde bir video yüklüyor. Merhaba dostlar, yorum ve sorularınızı yanıtlamak istedik. Yüz binlerce yorum ve soru aldık. Arada sırada bu şekilde videolar hazırlamak bile kitlenizle bağlantı kurmak için harika bir yoldur. Nasıl yapmayı seçersiniz bilmem, ancak kitleyle iletişim kurarak hayranlarınızla bağ kurabilirsiniz. Bir soru: hangi kanalların kitleyle konuşma konusunda iyi olduğunu gördünüz? Aynısını videolarınızda nasıl yapardınız? 3 numarada etkileşim var. Kitleyi videolarınıza dahil etmenin bir yolu var mı? YouTube'un en güzel yanlarından biri kitlenin katılımını sağlayabilmektir. Bunu birçok farklı yolla yapabilirsiniz. Hayran sorularını yanıtlayabilir veya gönderdikleri videoları kendi videolarınızda öne çıkarabilirsiniz. Sıradaki video için fikir isteyebilirsiniz. Yorum, beğeni ve beğenmemelere bakın. Kitlenizi dinleyip neler görmek istediklerini dikkate almak iyi bir fikirdir. Etkileşim onları yaratıcı şekilde dahil etmeye istekli olduğunu gösterirken, oldukça popüler bu seride iki tarihi kişiliği alıp kapıştırıyorlar. Eğlenceli, komik ve ayağınızda tempo tutturan bir seri. Ancak her bölümün en harika yönlerinden biri, her bölümün sonunda etkileşim sağlamasıdır. Kim kazandı, sırada kim var, siz karar veriyorsunuz. Her bölümde yalnızca kimin kazandığını değil, sıradaki videonun kimin hakkında olması gerektiğini de soruyorlar. Alınan fikirlere göre yeni bir bölüm yaptıklarında videoda bu kişinin adını anıyorlar. Fact Surgeon'in sonundaki gibi kullanıcıları dahil etmek veya bölümlerde adlarını almak, bağları güçlendirirken kullanıcılara karar aşamasına ve videonun hazırlanmasına yardımcı olmuş ve sözleri geçiyormuş gibi hissettirir. Bu çok önemli, çünkü bu sayede kullanıcılar süreç ve kanalın bir parçası olur. Nasıl etkileşim halinde olunur? Kanal veya serinizin kitleyi dahil edeceği birkaç yol yazın. Bu, kullanıcılar için eğlenceli ve kanalınız için faydalı olabilir. 4 numarada tutarlılık var. Fikrinizde güçlü, yinelenen öğeler var mı? En iyi YouTube'cularla konuştuğunuzda, hepsi ilk tutarlılığın kanal başarısı için kritik olduğunu söyler. Ancak tutarlılık, herkese göre farklı anlam kazanır. Bazıları yükleme planında tutarlılığa önem verir. Buna göre videolarınızı belirli bir günde yayınlarsınız. TV şovları gibi insanların yaşam düzenine girdiğinizden bu işe yarar. Banner'ımda her cumartesi yazıyor. Her cumartesi yeni yemek tarifleri. Her cumartesi yeni video olacağını bilmeleri, kitlemle etkileşim için harika bir yol. Böylece beklenti ve öngörü hissi oluşuyor. Şu an Perşembe gecesi ve yarın için heyecanlıyım. Neden mi? Çünkü her cuma harika videolar yüklüyorsunuz. İçerik oluşturuculara göre tutarlılık, kanalda aynı kişiliğin veya yüzün görünmesiyle ilgili. Videolar değişir, ancak bunlardaki kişiler hep aynı kalmalıdır. Temelde açıkça bir araya getirilen şovlar olan tutarlı formatlar da var. Accusatory, Man vs. Pin, Good Mythical Morning. Bunların hepsi bölümden bölüme tutarlı formatlardır. Her bölümde tutarlı açılış jeneriği, şov içinde tutarlı bölümler, tutarlı markalama stratejileri ve reklam sloganları vardır. Ben Robbie Motz ve bu mesajı onaylıyorum. Son olarak söylem tutarlılığı vardır. Bundan kastım kanalın hiç değişmeyen bir üsluba veya temaya sahip olması. Vice News buna iyi bir örnek. Belgeselleri hep doğal ve gerçekçidir. İzlediğim video Vice News'e aitse bunu hemen anlarım. Sizin seri fikrinizin videodan videoya tutarlı olma yolları neler? 5. temel ilke, hedefleme. Açıkça tanımlanmış bir kitle var mı? İlk kez video hazırlarken mümkün olduğunca fazla kişinin bunu görmesini istersiniz, değil mi? Ama içerik oluşturucular YouTube'da grup veya topluluk hedeflemeyi daha etkili gördü. Yani kişilikleri veya yaptıklarında daha tutkulu kişileri.
Bunlar anneler gibi büyük veya oyuncak koleksiyoncuları gibi niş bir grup olabilir. Kitlenizi hedeflemek için birkaç yoldan ilki kanal düzeyindedir. Bro Science Life komedi kanalı ancak tamamen sporda komediye odaklı. Benim gibi oturarak egzersizi tercih ediyorsanız buna bayılacaksınız. Kanka tavsiyesi: biraz daha takılmak için uzanın. Tüm kanal yoğun egzersiz yapanları hedefliyor. Kendi komedi şovu olmayan bir kitle bu. Buradaki içerik oluşturucu bu niş kitleye ulaşarak iyi iş çıkarıyor. İkinci hedefleme yolu seri düzeyinde. Daha önce The Guild'dan bahsettim. Bu serinin hedeflediği topluluğa dair tahmininiz var mı? Oyuncular veya özellikle World of Warcraft'ta oynayanlar diyebilirsiniz. Bu oldukça tutkulu bir topluluk ve The Guild ilk çıktığında bu topluluğun izleyebileceği çok fazla şov yoktu. Sonuncu hedefleme yolu tek video düzeyinde. Buna iyi bir örnek verelim. New Yorklular 36 saniyede nasıl kızdırılır? Başlığın nasıl hedeflendiğine bakın. Kanal seri video düzeyinde. Nasıl hedefleyeceğiniz size kalmış. İçerik oluşturuculara göre hedef kitleniz hakkında ne kadar çok şey biliyorsanız fikir de o kadar ilgi çeker. Markalarla veya ortak çalışmak istediğiniz YouTube kullanıcılarıyla konuşurken kitlenizi ve onların kitlesini tanıyın. Böylece ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Birkaç sorum var. Videolarınızda hangi topluluklara ulaşmak isterdiniz? Yeterince içerik sunulmayan, ulaşabileceğiniz bir kitle var mı? 6 numarada sürdürülebilirlik var. İçerik sevilirse daha fazlasını yapabilir misiniz? Başarılı bir YouTube kanalını büyütüp sürdürmek zaman alabilir. En kanallardan bazıları 300 haftadır durmadan video yüklüyor. Bu yöntem size veya bana uymayabilir. Ancak pratikte mantıklı fikirler için beyin fırtınası yapmak faydalıdır. Zaman içinde fikri sürdürebilecek kaynağınız var mı? Bütçe, aktörler, teknik ekip ve çekim yeriniz var mı? En önemlisi buna enerjiniz var mı? Jack Douglas hem sürdürülebilir hem eğlenceli video hazırlamada çok iyileşti. Örneğin Your Grammar Sucks serisine bakın. Jack kamera önünde berbat YouTube yorumlarını okuyor. Bu çocuk koleje değil ama bir yerlere gidiyor. Döndü çok şükür. Sizin yüzünüz Angelina Jolie'ye benziyor. Bu hayatın kısa olduğunu düşündürüyor. Bir bira içti ve sarhoşlaştı mı? Ne dayanıksız. Selam, naber, yemek yiyelim? Jack şovu yeşil perdede çekiyor. Bu yöntem kolay olduğundan düzenli olarak bu türde çok video hazırlayabiliyor. 1,5 milyondan fazla aboneyi de büyük oranda sürdürülebilirliğine borçlu. Sürdürülebilirliğe başka bir örnek de Fine Brothers'tır. Bu işe 2006'da başladılar ve kanalları hala en popüler kanallardan biri. Bu şekilde ayakta durduklarını söyleyeceklerdir. Bir günde en az 3 bölüm çekmiyorsak sıradaki fikre geçiyoruz. Burada blog çekimden bahsediyorlar. Blog çekimde tek seferde birkaç video çekip zamanla yayınlarsınız. Kesinlikle düşünmeye değer. Sürdürülebilirlik için nasıl daha basit ve az zaman alan videolar çekebileceğinizi düşünün ya da prodüksiyonlarınızdan daha fazla faydalanma yolu bulun. Mesela tek seferde daha çok bölüm çekebilir veya kamera arkası yayınlayabilirsiniz. Daha yüksek prodüksiyon, değerli içerikler iyidir ancak hayran etkileşiminin devamı için daha kolay ikinci bir seri de iyi bir fikir. İşte sorum geliyor. Sürdürülebilir bir seride sizi en çok ne zorlar ve bunu nasıl kolaylaştırabilirsiniz? 7 numarada bulunabilirlik var. Videolarınız arama ya da alakalı videolar yoluyla bulunacak mı? Bu ilke tamamen videolarınızın buralarda görünmesini sağlamak için yapabileceklere bakmakla ilgili. İzleme sayfasının sağında ve bir videonun en sonunda çıkanlar alakalı videolardır. YouTube'da genelde iki tür içerik aranır. Trend veya daima güncel konular. İkisine de bakalım. Seçimler, tatiller, olimpiyat, önemli haberler, spor etkinlikleri trend konulardır. Kanala daha çok yeni görüntüleyen getiren videolar, önemli popüler kültür olaylarıyla ilgili içeriklerdir. Videolarınızda güncel konulardan faydalanabilirseniz, bunları hemen bakmak isteyenlere ulaşabilirsiniz. Daima güncel konular, hiç yaprak dökmeyen ağaç gibidir. Bunlar genelde nasıl kravat bağlanır gibi nasıl yapılır videolarıdır. Bazen de yıldız savaşları, Superman veya Justin Bieber gibi hiç yok olmayan popüler kültür konularıdır. Daima popüler güncel konuları bildiğinizde, videolarınızı yeni kitleler bulabilir, daha çok görüntüleme ve abone kazanabilirsiniz. Güzel bir püf nokta vereyim mi?
Arama kutusuna tek bir harf veya kelime yazıp en çok aranan konuları görebilirsiniz. Buraya D yazsam ilk sırada Dubstep, ikincide Drake var. Nokta nokta nasıl yapılırla en çok hangi eğitici videoların arandığını da görebilirsiniz. Bir ipucu daha. Optimizasyon konusunda uzmanlaşın. Nasıl etkili başlık, etiket ve video açıklaması yazacağınızı bilin. Daha fazla bilgi için bulunma ve video optimizasyonu ile ilgili akademi derslerine göz atın. 8 numarada erişilebilirlik var. Her bölüm yepyeni bir görüntüleyen tarafından beğenilebilir mi? İlk 3 sezonu izlemediğinizden neler olduğuna dair fikrinizin olmadığı bir TV şovu izlediniz mi? Bu ilke videolarınızın yeni gelenleri hoş karşılamasıyla ilgili. Bu önemli çünkü bir videonuz sosyal feed, arama sonucu veya alakalı videoyla rastgele bulunabilir. Sizi veya kanalınızı bilmiyor olabilirler. Bu nedenle onları bilgilendirmekte fayda var. Yoksa anında giderler. Yeni bir görüntüleyen her videonuzu tamamen anlasın. Birçok videodan oluşabilecek, hikayeli bir seri hazırlayan kanalların yapabilecekleri birkaç şey var. Görüntüleyene seride veya bölümde neler olduğunu hızlıca gösteren bir montaj eklemeyi düşünebilirler. Ek açıklamalar veya açıklamada ilgili videonun bağlantısıyla birinci bölüme gitmeyi de kolaylaştırabilirler. Yeni görüntüleyenler her bölümü beğenip anlayacak mı? Evet mi yoksa hayır mı? 9 numarada ortak çalışma var. Diğer YouTube kullanıcılarını öne çıkarmanız mümkün mü? YouTube'da abonelerinizi arttırmanın en hızlı yollarından biri, kendi hayranları olan başka kanallarla ortak çalışmaktır. Başkalarının videolarınıza konuk etmekten veya onlara konuk olmaktan bahsediyoruz. Diğer kişi videoyu tanıttığında YouTube'dan zaten anlayan başka bir sadık kitle göreceği için ortak çalışmalar faydalıdır. Bunlar aboneliği, video beğenmeyi ve yorum yapmayı bilir. Bu kitle sizi severse kanalınıza abone de olabilir. Tek bir ortak çalışma videosuyla binlerce ve hatta on binlerce abone kazanan kanallar gördüm. Aynı ilde, hatta aynı ülkede bile yaşamanıza gerek yok. Başka ülkelerdeyseniz yalnızca çekim bile isteyebilirsiniz. Topluluğunuzla bağlantı kuruyor gibi hissedersiniz. Çok eğlenceli. Bunlar oldukça etkin bir topluluktan arkadaş edinmek için iyi bir yol. Öğle yemeği veya Skype sohbeti için başkalarına ulaşabilirsiniz. Bu işi yapan başkasıyla konuşmak veya böyle arkadaşlıklar kurmak faydalı çünkü. Sadece diğer YouTube kullanıcıları gerçekten ne yaşadığınızı anlar. Başarılı ortak çalışma yapmaya yönelik birkaç tavsiye vereyim. Sizinkine benzer kitleye sahip bir iş ortağı bulun. Yemek pişirme videoları hazırlıyorsanız, video oyuncusuyla ortak çalışmak mantıklı olmayabilir. Gerçi olabilir. Kitle hakkında dikkatli düşünün ve sizin içeriklerinizi de sevecek hayranlarla aranızda köprü oluşturun. Belirli tür içeriklerle bilinen biriyle çalışıyorsanız, genellikle ilgili kitle de bu tür içerik ister. Yani aynı türde içerik yayınlamıyorsanız, söz konusu ortak çalışma pek fayda sağlamaz. İkincisi, ortak çalıştığınız kullanıcıyı rolü için gururlandırın. Bu sayede videoyu tanıtır. Yani onu açık ve olumlu şekilde öne çıkarın. Son üründe gurur duyarsa bu ürünü yayması daha olasıdır. Ortak çalışmayla kendinizi aynı anda bir grup yeni görüntüleyene tanıtabilirsiniz. 10 numaralı temel ilke ilhamdır. Bu fikir gerçek bir ilgi kaynağından mı geliyor? Bu önemli bir temel ilke. Konuştuğumuz en iyi içerik oluşturucuların çoğu, devam etme ve mutlu olmayı sürdürmede en önemli şeyin ilham olduğunu söyledi. YouTube'un en başarılı içerik oluşturucularına bakın. Yaptıkları şeye karşı dolup taşan bir hevesleri var. Şu anda saat sabahın 6'sı ve ben hala uyumadım. Tüm gece sizden gelen mektupları okudum. Bu güçlü bir etken çünkü gerçek tutku kamerada belli oluyor. Konuyu seviyorsanız video hazırlığı daha kolay ve eğlenceli olur. Tutkulu olduğunuz fikirleri nasıl bulursunuz? Favori hobilerinize bakın. Spor, TV şovları ve bloglar. Sevdiğiniz ve konuşmaktan zevk aldığınız fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın. İnsanların istediği ancak sizin bir süre sonra yapmak istemeyeceğinizi düşündüğünüz bir şey bulursanız, muhtemelen bu sizin için iyi bir fikir değildir. Yani bunun ilk önce sizin, daha sonra da kitle için iyi bir fikir olması gerekir. İlham sorusu. Fikriniz gerçek bir ilgi kaynağına mı dayanıyor? İşte bu kadar arkadaşlar. YouTube'da yaratıcı stratejinin 10 temel ilkesini en iyi içerik oluşturucularımızdan duydunuz.
İstediğinizde bu videoya gelerek fikirleriniz için bir süzgeç olarak kullanabilir, 10 ilkeye göre yenilikler deneyebilir, hazırlıktaki bir seriyi tekrar ziyaret edebilirsiniz. Bunların zorunlu olmadığını ama faydalı olabileceklerini unutmayın. Ben Matt Cowell. youtube.com/mattcowell adresinden ulaşabilirsiniz. Zamanınız için teşekkürler.